Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yılbaşı dekor ve süslemeleriniz için en kolay tığ işi çelenk yapılışını anlatacağım. Çelengin yapılışında renkli koton ipler kullanacağız. Çelengi 2,20 milimetre ile öreceğiz ve istediğiniz genişliklerde halkalar kullanabilirsiniz. Anlatımını yapacağım çelenk için kullanacağım halkanın ölçüsü yaklaşık 5 santimetre. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çelengin yapılışına başlayalım. Çelengin yapılışına önce düğüm yapalım ve daha sonra halkanın içerisinden tığ geçirerek ipi halkaya sabitleyelim. Ve halka dolana kadar sık iğne yaparak halkanın etrafını çevreleyelim. Halkanın etrafına toplam 72 tane sık iğne yaptım. Ve ilk yapmış olduğumuz sık iğne ilmeğinin içerisine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. İki zincir, aynı ilmeğin içerisine ikili trabzan yapalım. Ve altta yapmış olduğumuz tüm ilmeklerin içerisine 2 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim ve halkanın etrafını çevreleyelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. İkinci renk ile devam edelim. Altta yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 tane ikili trabzan yapalım. Üçüncü sırada altta yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine 3 tane ikili trabzan yaparak halkanın etrafını çevreleyelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim ve üçüncü renk ile son sırayı yapalım. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyeceğiz. Şu anda bakın 3. sırayı yaptıktan sonra çelengin görünümü bu şekilde olmuş oldu. Bir zincir ve alt sırada yapmış olduğumuz tüm ilmeklerin tepesine sık iğne yaparak halkanın etrafını çevreleyelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğneyi yapalım ve bir miktar ip bıraktıktan sonra ipi keselim. İlk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Aynı nokta içerisine kalan ip ile asma aparatını yapabilirsiniz.
Bu şekilde çelengin tüm yapılışını tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi üst noktayı istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bir önceki videoda fiyonkların yapılışını anlatmıştım. Fiyonkların yapılışına ulaşmak için videonun açıklamalar bölümündeki birinci video linkini tıklayabilirsiniz. Yine çanların yapılışını da daha önce kanalımda anlatmıştım. Farklı çanlar ve çelenk yapılışlarının videolarını da ikinci ve üçüncü video linklerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu asma aparatın olduğu yerden yukarıya doğru yapıştıracağım ve buradaki çanda orta noktaya gelecek şekilde birleştireceğim. Fiyonk ve çanı çelenge yerleştirdikten sonra buradaki yeşil halkanın olduğu üst noktaya bakın bu şekilde farklı yıldız ya da yine gold renginde kar tanesi gibi farklı süsleme aparatları yapıştıracağım ve çelengimizin tüm yapılış aşamalarını da tamamlamış olacağız arkadaşlar. Sizce kamera arkasında çelengin üzerine bu şekilde yıldız mı koymalıyım yoksa kar tanesi mi koymalıyım? Videonun yorumlar kısmında belirtin lütfen. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.